herkese. Sanırım yavaş yavaş gelmeye başladık. Kültigin'i görüyor muyum? Sanırım Kültigin'i göreceğim. Evet. Sanat oturumuyla devam edeceğiz. Sevgili Kültigin'in moderasyonuyla Aylin Aslıdemir, Özgürcan Taşçı ve Arya Zencefil'i dinleyeceğiz hep beraber. Küçük bir teknik hatırlatma. Yayın kayıt altına alınıyor. Sadece hani konuşmacıları görebilecek şekilde kayıt altına alıyoruz ama yine de eğer görünmek istemiyorsanız videonuzu kapatabilir, isminizi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ben oturuma bırakayım. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Sesim geliyor sanırım. Geliyor değil mi? Geliyor. Tamam, çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Bu arada Arya'yı da alabilir misiniz? Arya ile iletişim geçebilir misiniz? Sanırım bağlanamamış. Hemen şimdi yazdı bana. Onu da alıp hemen başlayalım. Bugün öncelikle cumartesi gününüzü ayırdığınız için çok teşekkürler ve bu saate kadar da son oturuma kadar da kaldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu oturumda da sanatta ifade özgürlüğü ve sansür meselesini konuşacağız. Sanatta ifade özgürlüğü meselesi tabii diğer alanlara göre biraz daha çetrefilli olabiliyor çünkü belli açılardan hani sanat alanı, sanat kurumları çok daha alan açıcı veya özgür yerler olabiliyorlar. Ancak tabii ki tüm Türkiye'deki ve dünyadaki yasaklamalar, engellemeler sanat alanında da bir şekilde yansıyor, bir şekilde de vuku buluyor. Dolayısıyla bunların nasıl işlediğini, hangi alanlarda, hangi metotlarla işlediğini biraz böyle açmaya çalışacağız. 3 konuğumuz var Yıldız'ın sunduğu gibi. Kaos Gele'den Aylin Aslıdemir. Hem sanatçı olarak aramızda olan ve aynı zamanda TAPA projesini yapan Özgürcan Taşçı ve Queer Fest'ten Arya Zencefil aramızda. Ben Aylin'e seninle başlasak nasıl olur? Müsait misin? Ailime Kaos Gele'de akademik ve kültürel projelerin koordinatörlüğünü yapıyor. Kaos Gele'nin zaten akademik çalışmaların yanında mesela şu ana kadar 2 tane büyük sergi gerçekleştirdi Kaos GL. Bunun yanında Kaos Kadın Kadına Öykü yarışmasından uzun uzun bahsedildi geçen oturumda. Aşkın Ne Hali kitabından da bahsedildi. Bunun yanında Ankara'da bir rezidans programı başlattınız. Uluslararası queer camiayla iletişim kurmak açısından önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Ama hani senden biraz aslında bu genel durumu değerlendirmeyi isteyeceğim. Yani Ankara yasakları da olmuş, sonra kalktı gerçi ama genel olarak sanat alanını bu sansür ve ifade özgürlüğünden nasıl tanımlarsın sen? Yani hem sanat alanı belli kırılganlıklar içinde belli zorluklar yaşıyor ve her zaman işte maddi ve manevi zorluklar yaşıyor. Bazen geri çekilmek zorunda kalıyor. Çünkü sanatsal üretim bir yandan da bireysel bir iş. Zor zamanlarda o bireyselliğe ulaşmak da bireysel olarak bunu devam ettirmek de zor olabiliyor. Böyle bir ortamda diyelim sen neler görüyorsun sanat alanında? Nelerden vazgeçiyoruz ve neleri yapmaya çalışıyoruz? Çok teşekkür ederim öncelikle beni de hem davet ettiğiniz için hem de bu oturumu organize ettiğiniz için. Açıkçası bu yani sormuş olduğunuz soru yani Ankara'nın özellikle 2015 yılları sonrasında hem hareketin maruz kalmış olduğu saldırılar ve kapanmalar, içe kapanmalar ama kapanırken üretmeler birbirine kovaladı açıkçası. Bir taraftan böyle neşesini yitirmiş bir aktivizmle karşı karşıyaydık. Eskiden o neşeyi de eğlenceyi de bulduğumuz eylemlerin, partilerin vesairenin ortadan kalktı ve o politikanın bütün somurtkan yüzüyle haşır neşir olduğumuz gerçekten bir döneme girmiş olduk. Ama açıkçası son dönemde özellikle pandemiyle beraber yani ağır çekimli felaketin ortasında kala kalmış olduk hepimiz bir taraftan. Yani her şeyi muğlaklaştıran, belirsizleştiren bir atmosferde yarın başımıza ne gelecek, kimin ne olacak ya da gelmeyecek mi? Yani bütün herhalde şurada bir anket yapsak, bu dönemi hangi kavramlarla tarifliyoruz desek, bu kavramlar kaygı olabilir, kriz olabilir, belirsizlik
belirsizlik olabilir gibi. Ve tam da bunun içerisine sürüklenmiş bir halde deneyimliyoruz bu hikayeyi. Ben Blanche'den ve onun Serhat Celal'in aktarımıyla çok güzel bir cümle var. O cümleyi çok seviyorum bu dönemi tariflemek için. Diyor ki yıldızsız göklerin karanlığında rehbersiz hareket etmek zorundayız. Gerçekten bu karanlığın içerisinde bize belki de geçmişte mihmandarlık yapan, yol gösteren vesaire bütün bunların olmadığı, kalmadığı bir dönemde bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışır haldeyiz. Ama ben özellikle sanat diyorsak, özellikle LGBT aktivizminden bahsediyorsak görece şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bütün bu berbat dünyaya baktığımda bile yine de güzel bir şey görme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz hani sohbet ilerledikçe bu programları kurma vesaire motivasyonlarından neler oluyor onları anlatırken tabii ki daha fazla detaylandırıyor olacağız ama zaten Türkiye için inanılmaz kırılgan, Türkiye için inanılmaz esnek çalışma koşullarına sahip olan ya da yaşamını tam da bu kırılganlıklar ve esneklikler içerisinde sürdüren bir sanatçıları görebiliyorum ben ve aynı zamanda LGBT'leri görüyorum. Yani dolayısıyla pandeminin hani farklı gruplarda kırılganlığı elbette farklı düzeylerde oldu ama hem çalışma koşulları nedeniyle var olan iş, hani güvenceli bir işte çalışmamaları, sürdürülebilir bir işe sahip olmamaları vesairesiyle kıyasladığımızda gerçekten inanılmaz kırılgan iki tane grubun bir araya gelmesinden konuşuyorken bu kırılganlığın da çok daha ciddi bir boyutta olduğunu söylememiz gerekir. Yani çünkü biliyoruz ki pek çok LGBT aktivisti ya da LGBT'yi gerçekten hayatını sürdürebilmek için zor şartlar altında çalışıyor. Esnek, gece hayatı, eğlence sektörü vesaire böyle alanlar ve bunlar pandeminin ilk kapatılan mekanlarıydı bir taraftan. Şimdi bu LGBT kimliğini bir tarafa bıraktığımızda, sanatçılara baktığımızda sanatçılar için de sanatsal üretimlerini sürdürebilmeleri için mütemadiyen başka sürdürülebilir işler, evinin kirasını ödemekten tut da yani prodüksiyon bütçesini bile sağlayabilmek için aslında hep eş zamanlı başka işler peşinde koşturmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla pandemide bu kimliklerin buluşması gerçekten üretim yani pandeminin evet belki başka kollarda, belki başka türden bir kimliğe sahip sanatçılar için pandemi konforlu bir şekilde kendine dönme, yalnız kalma ve hani kendi işine odaklanma potansiyeli yaratmış olabilirdi ama daha çok bu kimlikler açısından böyle gerçekleşmediğini görüyoruz. Yani ben açıkçası bu kısmın belirsizliğin bu kadar hakim olduğu ve bir şekilde kırılganlıklarımızın bu kadar ayyuka çıktığı ve görünür olduğu yerde tam da bütün hani belki dayanıklılığımızı sağlayan sosyalleşme pratiklerinden de uzak kaldığımız bir yerde giderek zorlaştığını söyleyebiliriz. Ve ama hani bilmiyorum şu anda bu söz sırasını nasıl hani devrediyor olacağız. Bana bu belirsizliğin hani bütün hani hikayenin aynı zamanda tam da LGBT hareketiyle ya da sanatsal ifadenin kendi gücüyle beraber aslında üretici bir potansiyele sahip olduğu noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu belirsizlik ya da aynı zamanda bu belirsizlik içerisindeki yani belki de belirsizlikle en barışık hareketin baş etme potansiyelinin de çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Keza sanatın normlarla ilişkisini hani şey diyebiliriz değil mi? Hani estetik hani bir taraftan gerçekten normu vesaireyi yeniden üretmesi açısından yani bunun sürekliliğini sağlaması için bir araç olabilecekken ama aynı zamanda toplumların eleştirisini işte siyasalın eleştirisi için de güçlü bir şey sunar ve bence LGBT hareketi ve aynı zamanda sanat bu belirsizlikle hem en sert şekilde çarpışılan noktalardan bir tanesi ama hem de çok temelden eleştiri üretebilme potansiyeline hem hareketin tarihine ve Türkiye'deki tarihine baktığımızda hem de sanatın norm bükücü gücüne odaklandığımızda bence güzel bir potansiyeli de barındıran bir yermiş gibi geliyor bana. İlk olarak bunu söylemek istiyorum. Sonra detaylandırayım. Çok teşekkürler. Bahsettiğin bu hani zaten bütün hayatı belirsizliklerle ve kırılganlıklarla geçen bir
topluluğun e, belirsizlik ve kırılganlık anlarında gösterdiği reaksiyonları bence de orada çok önemli potansiyel var özellikle sanatsal alanında. Peki biraz daha şeyi tarif edebilir misin? Mesela 2015'te Gelecek Queer sergisi açılmıştı Övül Durmuşoğlu küratörlüğünde. Ya benim için de çok kritik bir sergiydi. Çünkü benim de hani LGBT aktivizmi ile güncel sanat alanını bir araya getiren, ikisi arasındaki potansiyelleri ortaya çıkartan bir sergiydi. Hem etkinlikleriyle, konuşmalarıyla. Sen de zaten o serginin parçasıydın. Biz de Argonautlar için Övül'le detaylı bir röportaj yapmıştık ve onlara bunları biraz açmıştık. Mesela 2015 yılı biraz kritik bir yıl çünkü bir yandan da Gezi sonrası 2 yıl geçmiş aradan. Bir yandan hala umut devam ediyor. O umutlu anlar devam ediyor. Ancak saldırıların da hani LGBT hareketine karşı da genel olarak toplumsal alanda da saldırıların da başladığı bir yıldı. Şimdi aradan 5 hatta 6 yıl geçti. Mesela bugün Gelecek Queer gibi bir sergi açılabilir mi? O zamanki toplumsal ortamla bugünkü ortam mesela nasıl karşılaştırabilirsin? Bugün öyle büyük boyutlu işte 20. yıl sergisi kocaman bir binada yapılmış bir sürü kişinin parçası olduğu bir sergi. Mesela bugün böyle bir şey yapılabilir mi? Bugün neler yapılabilir? Onu sormak istiyorum bir daha Rize sana. Açıkçası bu sergiyi gerçekleştirdiğimiz tarih İstanbul açısından Gezi sonrası görece belki daha özgürlükçü, daha keyifli bir ortam olabilir ama tam sergi öncesi aslında Ankara için Ankara'nın toplumsal muhalefeti ve aktivistleri açısından pek keyifli geçen bir tarih değildir. Çünkü 10 Ekim'in ardına gelmiş ve gerçekten Ankara'da sokakta yürümenin bile işte mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde bir mont giyen kişinin muhtemel işte bombacı olması hikayesiyle gerçekten çok zor bir deneyimdi orası. Bizim için bu sergiyi İstanbul'da yapmak bir taraftan nefes alma ihtiyacıydı açıkçası. Çünkü o Ankara'daki sıkışmış halimizden işte sokağa basın açıklamasına gittiğimizde hayalimizde 10 Ekim'in gelmesi vesairesi zor bir şeydi. Ve gerçekten hani sadece hem kaos çalışanları açısından değil hem sergiye dahil olan sanatçılar hem de bu sergiyle beraber tanıştığımız insanlar açısından birlikte nefes aldığımız yaşayan bir mekana çevirmiştik. Bu sergiye başlarken bizim aslında yani ben biraz şunun zorluğundan bahsetmek istiyorum. Genelde bir sivil toplum kuruluşu sanatla ilişkilenmeye başladığında açıkçası burada politik bir yani hem estetiğe dair hem siyasala dair bir sorun ortaya çıkıyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde siyasalın içerisinde öğütülmeye çalışılan bir yani estetik kaygıyı geri planda bırakan ya da estetik deneyimi ön plana çıkartmayan ya da o deneyimin kaybolduğu örneklerle karşılaşma ihtimali çok yüksek oluyor. İşte mesela ilk refleks olarak bir sivil toplum sergi yaparken şu düşünülebiliyor. Bizim politik sözümüzü temsile indirgesin ve o işte ürettiği birkaç yöntemi var bunun. İşte ya ürettiği işlerde bizim politik olarak dert ettiğimiz şeyleri göstersin ya da seçtiğimiz sanatçıların politik kimlikleri zaten kendini açık etsin ki ya da işte cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri bizim yaptığımız iş bu olsun. Dolayısıyla aslında tedirgin bir şekilde girdik bu alana. Hem sanatsal ifadenin dilini ortadan kaldırmayacak ve onun potansiyeline kendimizi emanet edeceğimiz bir dil olsun istedik. Ve bu siyasal ve estetik arasındaki bağı biraz bozsun, orayı biraz muğlaklaştırsın ve estetiğin kendi yaratmış olacağı işte yeni bir hani o estetik deneyimi görünmez kılma halini ortadan kaldırsın. Hem STK'lar açısından bu alana yaklaşmada yeni bir ilham olsun. O estetiği boğan, bastıran bir dayatmadan ziyade. Hem de bu yaklaştığımız sanat dünyası için belki de şimdiye kadar çok fazla tartışmadığı ya da ilişki kurmadığı bir alanla ilişkiye girsin gibi. Yani
evet, bir tercüme faaliyeti gibiydi bizim için bu. Bu tercüme faaliyeti bir de hani sanatçılar arasında küratör işte ve aynı zamanda sanat izleyicisi ve aynı zamanda aktivist, sivil toplum, akademi gibi bir şekilde başarıyla çıktığımızı düşündük, hissettik. Yani gelen yorumlardan ve hani izleyicilerin reaksiyonlarından falan. Bana açıkçası şöyle geliyor. Evet, bu yani en azından o neşe başka formlarda yakalanabilir. Ama ben bilmiyorum ki şu anda serginin açılışına katılan burada bildiğim arkadaşlar da var. Ama hani açılış saatinde kapıda yüzlerce kişinin sırada beklediği ve hani muazzam bir coşkuyla hem arşivle hem aktivizmle hem sanatla bir vücut bulmuş bir evi ziyaret etme ve bunu hiçbir sansürden geçirmeme. İşte çünkü biliyorsun bir sonraki sergide Kaos adını dahi kullanamadık biz. İşte sponsorlar vesaire hiçbirine yer veremedik ve kulaktan kulağa duyulan bir sergi oldu aslında Koloni. Dolayısıyla hani ilkindeki o rahatlık vesaire adını koyabilmenin, söyleyebilmenin rahatlığı bilmiyorum olur mu? Olmayabilir ama başka bir şekilde de buluruz aynı neşeyi gibi hissediyorum. Ben de aslında o açılış gecesindeki o coşkuyu, heyecanı uzun zamandır maalesef göremiyoruz. Tabii ki bu bizden çok bizim dışımızdaki sebeplerden kaynaklanıyor. Çok sağ ol Ailime. Şimdi Özgür Can'a gelmek istiyorum. Özgür Can yakın hem sanatçı olarak aramızda hem de yakın zamanda Transformative Art Project for Activists isimli bir rezidans programını ve sonrasında sergisini gerçekleştirdiler. Tabii Özgür Can bir yandan da yer değirmenili bir sanatçı olarak hani queer sanatçıları, genç queer sanatçıları sanat ortamındaki bu etkileri aslında daha yakından biliyor. Çok kişiyle görüşüyor, sohbet ediyor. Onların belki yaşadığı sorunlarla birebir ilgileniyor. Biraz da bu genel durumu senin tarif etmeni isteyeceğim Özgürcan. Yani şu an queer sanatçılar, LGBT artı sanatçılar neler düşünüyor, neler yapıyor? Sansürle ve ifade özgürlüğüyle nasıl baş etmeye çalışıyorlar? Baş edebiliyorlar mı yoksa yani bununla artık savaşamayacaklarını mı düşünmeye başladılar? Ya da yeni yollar arıyorlar mı? Bir yandan da tabii ki LGBT sanatçılar için görünürlük de artıyor. Yani daha önceki kadar bir dönem o güncel sanatın yükseldi 2010'lar kadar olmayabilir ama şu an artık daha yoğun bir şekilde queer sanattan, LGBT sanatçılardan, sanat ve aktivizmden daha açık bir şekilde bahsedilebiliyor. Böyle aslında bir çelişki var. Sen bugünkü ortamı sanatçılar, sanatçı arkadaşların vesaire üzerinden nasıl tanımlarsın Özgürcan? Merhaba, öncelikle teşekkür ediyorum beni de buraya davet ettiğiniz için. Yani açıkçası böyle diğer queer sanatçılar ya da LGBT artı sanatçılar üzerinden böyle konuşmam ya da onların deneyimini böyle aktarmam biraz belki doğru olmaz ama belki tapu deneyimim üzerinden ve yakın arkadaşlarımla sohbetlerim üzerinden biraz bir şeylerden bahsedebilirim. Şöyle ki yani şu an mesela biz tapayı yapmamızın amacı gerçekten alanda numunelik olarak yer alan galerilerde sadece temsiliyet açısından var olan sanatçıların dışında daha çok queer sanatçıların, daha çok aktivist sanatçıların birlikte sergiler yapabilecekleri, birlikte residency'lere katılabilecekleri, sadece onlara ayrılmış bir alanların da aslında var olabilmesi gerektiğini savunduğumuz için yapmıştık. Çünkü ben bir queer sanatçı olarak aslında alanda var olma konusunda ya da böyle başka sanatçıların da, queer olmayan sanatçıların da içinde olduğum sergilerde hiç yer alamamıştım mesela. İlk defa geçen haftalarda böyle bir sergide yer almıştım. Onun öncesinde hep queer sergilerde yer almıştım. Bunun sebebi nedir bilmiyorum ama tabii ki hani başka queer sanatçılar başka karma sergilerde yer alabiliyor ama benim kendi deneyimden ötürü bu numunelik olma durumundan, rahatsızlığımızdan ötürü tapayı yapmıştık ve aslında orada gerçekten queer ve aktivist sanatçıların tek başına da bir şeyler yapması gerektiğini konuşmuştuk. Ve orada da mesela atölye yürütücüleriyle yaptığımız konuşmaların sonucunda ya da başka galeri kurumlarından temsiliyetleri olan insanlarla konuşmamızın sonucunda onlar bana şunları söylüyordu mesela. Özgür, yani biz daha kendi sansürümüzü uygulamadan
queer sanatçılar, LGBT artı sanatçılar kendi sansürlerini uygulayıp geliyorlar. Yani biz onlara bu işi de yapma demiyoruz hiçbir zaman. Genellikle kendi otosansürlerini uygulamış oluyorlar bize başvururlarken, bize portfolyolarını yollarken. Çünkü neden? Bu var olan hükümetin, yani çünkü gerçekten sanat dünyası böyle bir abluka altında, gerek medya, gerek galeri kurumları, yani bir şiddetin içerisindeyiz genel anlamda. Dolayısıyla bunun da farkına varan sanatçılar kendi portfolyolarını hazırlarken de bu sansür mekanizmasını kendilerine uyguluyor oluyorlar. Onun dışında TAPA sürecindeki üretim süreçlerinden aslında belki bahsedebilirim. Yani orada biz sansürü, çünkü biz bir köy yerinde üretim gerçekleştirmiştik ve bu köy yerinde mesela ne kadar doğanın içerisinde olduğumuzu söylesek ve orada istediğimiz gibi üretebileceğimizi söylesek de var olan arazinin dışında bir yerlerde üretim sürecine geçtiğimizde oradaki çevre faktörünü unutmamak gerekiyordu. Dolayısıyla oradaki köylüyü rahatsız etmeden, oradaki köylünün alanlarına girmeden de üretim yapabiliyor olmamız gerekiyordu. Kendimize orada mesela minik şeyler, böyle alternatif çıkış yolları aramıştık mesela. Bir yerde çekim yapmaya başlıyorsak o çekim yerinin 200 metresi ötesine bir arkadaşımız duruyordu. Bir 200 metre ötesinde başka bir arkadaşımız duruyordu. Ve elimizde düdüklerimiz oluyordu ve oraya başka bir aracın geleceğini hissettiğimiz noktada düdük çalıyorduk ve hemen oradaki insanlar o çıplak vücutlarına hemen üzerlerine bir şey giyip bir anda normal standart yürüyüş pozisyonuna geçebilir hale geliyordu. Yani o üretim süreçlerimizde çok değişken süreçler bence. Yani çok net de bir şey söyleyemediğimin de farkındayım. Ama e, birbirinden çok farklı dinamikler olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu sergiye de biraz geleceğiz. Tafa deneyimini anlatman da çok güzel oldu. Bence de önemli bir projeydi. Aslında şeyi de merak ediyordum. Bu videoları siz nasıl çektiniz köyde diye biraz merak ediyordum. Aklımdaydı soru. Cevapladığında çok iyi oldu. Şimdi bu şeyden bahsetmiştin, yani LGBT sanatçılar zaten birileri söylemeden de otosansür yaparak aslında geliyorlar, kurumların kapısını çalıyorlar demiştin. Peki bu otosansür genelde hangi alanlarda oluyor? Yani cinsellik alanında mı oluyor? Mesela cinsel görüntülerle mi oluyor? Ya da belki de hani kendini gizlemekle mi oluyor? Nasıl işliyor otosansür süreci? Onu biraz anlatabilir misin? En azından gördüğün deneyimlerden. Açıkçası benim son dönemde konuştuğum insanlar tarafından, mesela Meltem'le konuşuyoruz geçenlerde, evine bir tane galeri direktörü geliyor ve diyor ki yani ben sana sergi yaparım ama yani benim komşumun kızı da bu sergiye gelecek. Ben sana nasıl sergi yapayım diyor. Yani tamamıyla orada kadın kadına bir cinsellik var ortada ve o kadın kadının cinselliği aslında yapmamasını söylüyor ona. Yani çünkü tüm işleri bundan oluşan bir insana gidip sen yani bilerek gidiyorsun aslında ve bunu söylüyor olman da galerinin aslında sanatçıya uyguladığı bir sansür mekanizması. Yani tamamıyla cinselliğe ve seksüelliğe dair bir sansür olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında sansür hiç öyle dolaylı ve karmaşık metotlarda değil. Aslında direkt olarak böyle Direkt. örnekleri de görebiliyoruz. Ya Evet. mesela biz sergiye başlamadan önce, TAPA'da sergiye başlamadan önce çeşitli yerlerle görüşürken gerçekten 10 tane aktivist sanatçının orada oluyor olması her kurumu neredeyse korkuttu ve hepsinin verdiği cevap şu: İyi de sergide ne olacak? Ya bu bir rezidans süreci ve rezidans sürecindeki çıktıları biz şu andan bilemeyiz. Bilsek bile yani sizin bu soruyla geliyor olmanız aslında oradaki süreci, oradaki sergiyi yönetme ihtiyacınızdan, orada sanatçının kendi ifade özgürlüğüne inanmadığınızdan da bir yerden aslında. Mesela Barınan'la bu süreci geçirdiğimizde Barınan bize tamam gelin çok güzel bir şeye kalkışmışsınız deyip hiç işleri bile görmek istemeden, yani sergilenene kadar hiçbir işi görmek istemeden izin vermişlerdi mesela. Çok teşekkürler Özgürcan. Bu deneyimlerini anlatman kıymetliydi bizim için. Şimdi Arya'ya sormak istiyorum. Queer Fest'ten Arya Zencefil'e. Ancak hani bu Aylimen'in ve Özgürcan'ın bahsettiği güncel sanat alanı aslında çok küçük bir alan, dar bir alan. Ancak Arya ile beraber biraz daha genişletebilir miyiz diye işte hem medya işte veya entertainment endüstrisine gelebilir miyiz? Bunun içine sinemayı, müziği de katabilir miyiz diye sormak istiyorum. Yani daha bu genel alanda işte müzik, sinema, entertainment olsun, bu alanlara baktığımızda
ne gibi bir durumla karşılaşıyoruz? Yani mesela LGBT sanatçılar bu alanlarda nasıl görünürlük sağlıyorlar? Veya işte queer düşüncenin yer aldığı işler, müzikte, sinemada kendine nasıl alan açabiliyor? Burada nasıl boğuşuluyor sansürle ve ifade özgürlüğüyle? Sen de biraz o alanları anlatabilir misin Arya? Merhabalar, sesim iyi mi şu an? Ver. Tamamdır. Ben şöyle başlamak istiyorum. Çok öncelikle ben önce konuşanlara da çok teşekkürler. Çok güzel noktalara parmak bastılar. Özellikle otosansür meselesi çok önemli bir şey. Çünkü biz bu otosansürü popüler kültürde de çokça göreceğiz. Bundan bahsedeceğim. Şöyle ben mesela ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. 2007 yılında Huysuz Virjin'e sahne yasağı getirildi mesela. Ve bu süreç queer sanatı popüler ve ana akımda yapan insanların aslında nasıl sansürlendiğinin başlangıç noktası oldu. Öyle yorumlayabilirim. Çünkü şöyle, son 10 yıl içerisinde görünmez bir duvar oluşturuldu. Bu görünmez duvarda şunun neticesinde, bu işte mesela Kuşum Aydın, işte Fatih Yürek gibi işte kişiler var, kişilikler vardı. Bunlar mesela reality, personality'ydi. Son 10 yıl içerisinde ana akımda olabilmek için, popüler kültürde olabilmek için bu stereotipleşmiş Lubunya imajının içerisinde olmak gerekiyordu. Mesela Zeki Müren'in yaptığı gibi, Bülent Ersoy'un yaptığı gibi, Huysuz Virjin'in yaptığı gibi queer gözü ya da işte bu tür bir queer varlığı bizzat getirebildiğimiz, gösterebildiğimiz alanlar çok fazla kısıtlandı. Bu son dönemde mesela biz toplantıdan önce de bir hani konuştuk. Exxen'de de böyle bir yine otosansür olayı oldu. Hani bu noktada şöyle bir durum var ki yani Lubunya imgesi, Lubunya kişilikler tırnak içerisinde renkli kişilikler olarak görülmeye başlandı. Ve sadece bu stereotip içerisinde olan insanlar ya da mesela toplumun ahlak kuralları içerisinde olan insanlar ana akıma geçebilmeye başladı. Bundan önce örneğin hani bir kişi çok yetenekliyse ve buna rağmen queer bir iş yapıyorsa yine toplumun belli başlı kesimlerinden ilgi ve alaka alabiliyordu, onay alabiliyordu. Sosyal medya olmadığı için Bülent Ersoy, Zeki Müren işte İzmir'de, İstanbul'da sahnelere çıktığı zaman onlar böyle bir nasıl desem hani toplumsal hedef haline gelmiyorlardı. Bugün ne yazık ki sosyal medyanın aynı zamanda kötü yanı, bize her ne kadar çok büyük görünürlük sağlasa da bir kötü yanı da bizi toplumda özellikle nefretin odağına da koyabiliyor. Bu yüzden son yıllarda bizim kendi gözlemlediğim bir şey bu. Hani popüler kültürde ana akımda bu bahsettiğim renkli sima işte hani o Lubunya, tipik Lubunya imgesi dışında biz ana akımda birilerini çok görmüyoruz. Mesela bunlar kimler günümüzde? İşte Kerimcan, Samet Liçina, işte Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, bu insanlar daha çok şey veriyorlar. Ya da mesela Selin Ciğerci. Bunlar toplumda hani sanatlarıyla değil, kimlikleriyle ve yaşamlarıyla, LGBT yaşamlarıyla renkli kişilikler olarak verildiler. Yani bu noktada ana akımda Mabel Matiz var. Hani Mabel Matiz dışında bu isimler çok sayılı. Gerçekten açık kimlikleriyle bu sanatlarını, queer hayatlarını yaşatabildikleri kişi sayısı çok sınırlı. Ve bu anlamda da bunun bilerek yapıldığı aşikar. Çünkü Zeki Müren'dir. Yani mesela yıllar geçmesine rağmen rahmetle anıyorum kendisini. Vefatının ardından yıllar geçmesine rağmen hala bugün bazı unutulmaya yüz tutmuş ünlüler kendisini anıyor mesela. O bizim diyor toplumumuzun ahlakını bozdu falan. Ama oysa ki bu insanlar belli başlı noktalarda inanılmaz bir queer görünürlüğü sağlıyordu. Bu noktada sanatın gücünü bilen baskıcı rejimlerde tabii ki en önce yaptığı noktalardan biri, en önce uyguladığı sansürlerden bir tanesi LGBTİ sanatçıların ana akıma ulaşmasını engellemek oldu. Netflix'te dizi çekilecek atıyorum. Orada Netflix bunu kendisi için, kendi çıkarları için kullanabilecek bir otosansür haline döndürdü. Pembe kapitalizm de bu işin içinde tabii ki bu noktada. Ve böyle bir şey durumundayız. Hani İngilizce'de bir terim vardır, özellikle feminizmde kullanılır. Cam tavan. Ben şu an ahlaktan oluşmuş bir cam tavan görüyorum LGBT sanatçılar için. Ana akıma ulaşmak için belli başlı ahlaki değer ve erdemlere sahip olduğunuzu göstermeniz lazım. Bunun içerisinde toplumu sinirlendirmeyecek derecede bir lubunyalık sergileyebiliyorsunuz.
Bu noktada şöyle bir sıkıntı var işte. Hani o dediğim gibi yeni ikon çıkmasında bir sorun oluyor. Yani yani queer yani 2021'in, çünkü mesela Bülent Ersoy, Zeki Müren bunlar neler yaptıysa kendi dönemlerine göre yaptılar. Bugün 2021'in global queer gözünü Türkiye'ye getirebilecek sanatçıların önünde çok daha büyük engeller var. Evet, mesela demin bahsettik. Bu dönemde birçok özgürlüğe sahibiz geçmişe kıyasla. Ve bu özgürlüklerin, bu gönüllülüğün getirdiği faydalar bilindiği için şu anki baskıcı rejim ne yapıyor? Bunu engelliyor. Bunu geçilmesi, yani biliyor ki eğer bu insanlar ikonlaşırsa, bu insanlar daha çok göz önünde bulunursa, daha çok kabul görürlerse biliyorlar ki o zaman ürettikleri nefret politikaları zayıflamaya başlayacak. Bir şeyleri konsolide edememeye başlayacaklar. Bu yüzden ilk başta yapılan şeylerden bir tanesi 2010 civarlarından sonra bizim karşımıza onların karşısına hiç düşmememiz. Örneğin ben İnoj'la beraber bir programa başladık. Umarım yakında yayınlayabileceğiz Pembe Hayat'ın kanalında. Eski manşetleri inceliyoruz ve eski manşetlerde manşet mesela ana sayfada gazetede ya da 3. sayfalarda yine bir sürü Lubunya haberi görüyorsunuz. Bu sanattan dışında. Ama günümüzde artık o ana akım medyanın haber bile yapmaktan çekindiği bir topluluk hale geldik. Bu noktada da sosyal medyanın iyi yanı, en azından sanatçılar yine de sanatını ilgili kişilere ulaştırabiliyorlar. Ama ana akıma, popülere ulaşması için sanatın, dediğim gibi orada çok sert bir erdemden oluşmuş, ahlaktan oluşmuş, toplumsal ahlaktan oluşmuş bir cam tavan var. Bunu aşması çok zor oluyor LGBT sanatçıların. Çok teşekkürler Arya. Özellikle bu ana akım meselesini daha da çok konuşmak gerekiyor galiba. Biraz şey gibiyiz son dönemde. Yani ana akım zaten gitti, zaten kaybettik. E, Ve oraya dair bir şey yapamayız düşüncesi biraz genel olarak hakim. Ancak bu bahsettiğim Netflix gibi yeni nesil platformlar üzerinden artık biraz tartışılıyor. Ancak tabii ki ben de çok fazla senin dediğin gibi böyle yeni ikonlar göremiyoruz maalesef. Çünkü bunu çok güzel özetlediğin gibi o karşılaşma alanları galiba en tehlikeli bulunan şeyler. En çok korkulan şeyler o geniş kitleyle karşılaşma alanları. Ancak şimdi biraz böyle olumsuz başladık. Genel ortamı anlatmaya çalıştık ama buradaki kimse de durum kötü deyip oturan, evine kapanan insanlar değiller. Herkes bambaşka çalışmalar yapıyor aynı zamanda. Dolayısıyla biraz daha bu çalışmalara eğilmek istiyorum. Olumlu yönlere eğilmek istiyorum. Bu arada hatırlatalım, yani sonunda bir soru cevap yapacağız ama sormak isteyenler varsa şu an chatten de yazabilirler. O soruları da yavaş yavaş alırız. Dolayısıyla aileme yine sana gelirsek, yani Kaos Geleneği'nin çalışmaları, sanatsal çalışmaları devam ediyor. Mesela rezidans programı da maalesef kötü bir döneme denk geldi, pandemiye denk geldi ama sanırım devam ediyorsunuz rezidans programına da. Yani şu an Kaos'un yaptığı bu sanatsal çalışmalar üzerinden bakarsak nasıl bir potansiyeli var? En başta o potansiyeli vurgu yapmıştın. O potansiyeli biraz daha açabilir misin? Mesela bu rezidans süreci nasıl geçti? Başka planlarınız var mı? Bunları biraz anlatabilir misin? Tabii. Açıkçası rezidans programına başlamadan önce hani 2 yılda bir sergi yapma kararı almıştık. Çünkü ilk serginin heyecanı, Gelecek Queer'in heyecanı bizi koloniye taşımıştı. Ama koloniyi gerçekleştirdiğimiz esnada tam kentte faaliyet yapma yasakları geldi bir taraftan. Yani Ankara için bütün etkinliklerin yasaklandığı, İstanbul için Beyoğlu Belediyesi ile kısıtlanan bir etkinlik, hani faaliyet yasağı karşımızdaydı. Buna rağmen bir taraftan hani o hem sanatçısıyla, küratörleriyle hem de bütün bu sürece emek veren insanlarla gerçekten birkaç planla yola çıktık. Birkaç plan yaptık. İşte sergi hiç yapılamazsa dokümantasyonunu yapalım, videosunu koyalım. İşte olmadı sanatçıların evlerine mi dağıtalım bu sergiyi? Sergi böyle kentte bir cruising şeklinde mi dolaşsın? Yani bir hani çarka çıkması mı gereksin bir izleyicinin bu işlere tanıklık etmesi için falan. Ya da böyle başka bir plan olarak farklı bir ülkede mi kuralım bu sergiyi gibi bir sürü şey üzerinden geçti. Bu sergileri yaparken aslında şöyle bir şeyle de karşı karşıyaydık Kaos GL olarak.
Normalde Kaos'un yani pek çok farklı departmanı var ve bu departmanlar aslında hani sürecin sadece anlık bir kısmını desteklemek ya da orayı teşvik etmek değil, aynı zamanda o teşviği yayınlayabileceği bir alanda yaratmak. Yani dolayısıyla organik bir şekilde hikayeyi çok daha geniş çaplı düşünebileceğimiz şekilde bize imkanlar sunuyor Kaos'un yapısı, potansiyeli. Ama söz konusu güncel sanat olunca sadece sergi döneminde kısa hani anlık bir etki ve anlık bir teşvik ve anlık bir diyalog ortamı geliştiriyordu. Dolayısıyla biz bunu sanatsal üretimin o izleyiciyle buluştuğu andan birazcık daha geri plana çekmeyi arzu ettik açıkçası. Türkiye'de ne özgürlerin yaptığı gibi işler yapma geleneğine çok sahibiz, ne de rezidanslar gibi bir geleneğe çok sahip değiliz açıkçası. Benim için mesela çok kısıtlı da olsa bir böyle bir deneyimim olmuştu bireysel olarak ve gerçekten aklım almadı. Aklım şunu almadı. Nasıl yani? Benden hiçbir şey beklemiyorlar. Ve üretirsen üret, işte sana kalacak yer işte vesaire, hani ne yaparsan Paris'in böyle mesela muhtemelen Türkiye koşullarında olsa otele çevrilecek bir mekan. Sadece sanatçıları, araştırmacılara ayrılmış ve kimseden bir şey beklemeden sanatsal üretim süreçlerini desteklemek üzerine kurulmuş. Dolayısıyla benim o deneyimim bu projeyi yazmaya, yani planım tabii ki Paris'e gittiğimde orada bütün sergileri görmek vesaire dolaşmaktı. Ama ben mekanı görünce nasıl bir yokluktan geldiğimi fark etmiş oldum ve hani benim o sürecim böyle sergi görmekten ziyade kapanıp odada proje yazmakla sonuçlandı. Yani böylesi alanların işte hani genelde ilişki hep şeydir ya, böyle sanatçı işini üretecek, ürettikten sonraki kısmıyla ilişkiye girme, onu görme ya da satın alma vesaire, bu şekilde ilerliyorken halbuki bu işin buraya gelmesine vesile olan süreç gerçekten çok zor bir süreç. Özellikle kırılgan gruplar için mesela çok daha zor bir süreç. Onun kirasının ödenmesi, onun odaklanabilmesi vesairesi. Yani bir şekilde biz kolektif hani pratikler içerisinde şekillenen bir estetiği nasıl mümkün kılabiliriz? Bu kolektiflik sürecine aktivizmi, akademiyi, sanatı vesaireyi dahil edeceğimiz bir programda sanatçıların 2 ay boyunca gerçekten hiçbir şeye para ödemek zorunda kalmadığı, bir şey üretme baskısıyla da imtihan olmadığı, işte şunu üreteceksin, bu konu vesairesinin olmadığı bir deneyimi hayata geçirmek istiyoruz. Yani işte şu an bu program başladı. Pandemi nedeniyle sanatçıların bir kısmı yurt dışında olduğu için ve işte şehirler arası, uluslararası seyahat kısıtlı olduğu için maalesef şeyi gerçekleştiremedik. Fiziksel olarak buluşmaların ilk kısmını gerçekleştiremedik. Şu an 2. bölüm yani ve destek süreci de online bir şekilde oldu. Sanatçıların kendi yerellerindeki hayatlarını idame ettirebilmeleri için desteklerle sürdü. Ama şu anda 2. dönemimizde başlamış bulunuyoruz ve işte çok yakın tarihte fiziksel olarak konaklamalı sanatçıları ağırlamaya başladığımız bir süreç olacak. Açıkçası bu bizim için de bir deney. Yani şöyle bir deney. Evet, hani Kaos bir taraftan kimliklerinden ötürü belli türden iş üretme fırsatını elde edememiş ya da etmiş insanların hem hakkını savunma hem davasını gütme gibi departmanlara da sahip. Ama bu yeni Ankara Queer Sanat Programı ile beraber aslında o işin son aşamadaki sansürü vesairesinden ziyade zaten queer sanatçıları ya da queer iş üreten, bunu dert edinen insanların bütün bu kırılganlıklar içerisinde güvenli bir alana sahip olmasını dert edinen bir yer. Yani oradaki yani şey gibi hep şu kısma odaklanmak bana artık biraz zor geliyor. Yani
Hani bir sanatçı gelecek, iş üretecek ve o ürettiği iş sansüre uğrayacak vesaire. Bu o kadar artık aşina olduğumuz bir şey ki, yani bu kısım zaten korkunç bir şey. Yani geçen günler ya böyle sıklıkla böyle medyada röportajlara katılan ünlü bir koleksiyoner şöyle bir cümle kuruyor. Ben onun adına utanıyorum. Diyor ki yani feminist sanatçıları tabii ki destekliyorum. Onların dünyada bir yerlere gelmesini çok istiyorum ama evimin duvarında böyle işler görmek istemiyorum. Çünkü zor işler. Yani, okey, evine asmak zorunda değilsin. Yani tamam, duvarına koymak zorunda değilsin. Hani kendisinin feminist koleksiyonun kurucusu vesaire, Türkiye'deki en büyük isimlerinden biri olduğunu iddia eden bir figür bile hani desteği, sanatla ilişkisini evinin duvarındaki bir nesne olarak, yani hani olması üzerinden görüyor. Yani dolayısıyla bundan daha başka, yani evimizin duvarına hani onun açısından evinin duvarına gelene kadar, hani başka bir izleyici için sergide karşılaşana kadar, ama sanatsal üretim gerçekten bundan çok daha öncesinde başlıyor. Yani bu programda da biz tabii ki bu çok hani büyük bir destek elbette değil. Elbette bu bir sanatçının hayatını değiştirecek, dönüştürecek elbette bir potansiyeli değil. Ama yani bir sanatçının varlığı, yani her şeyle bir yabancı olaraktan bir kültüre geldi, işte geçici bir süre olaraktan konakladı ve bambaşka bir kültüre maruz kalması, yani gerçekten yeni bir uyanış, yeni bir karşılaşmaya ve kendi şiirsel tekniğini gerçekleştirmeye potansiyeline sahip bir alan yaratıyor. Yani gittikleri yerde kendi tekniklerini geliştirmesi, işte o yerelin evrenselle bağına dair yeni bir şiir yazıyor olması, ki Ankara için özellikle bunu söylediğimizde, çünkü Ankara genelde hep şeydir, hani sanatçısının akademisyenine küçük eğitimini verir, hop sonra İstanbul'a uğurlar. Dolayısıyla biz böyle bir geri çağırma, tekrardan hani o gitmiş olanı geriye getirme, hem Ankara'da bunu yeniden deneyimleme fırsatı, böyle bir ihtiyaçla aslında biraz da bu kısmını destekleme, yani izleme, gösterme kısmı, evet hani bu tabii ki o da önemli bir şey kesinlikle, ama öncesinde ne oluyor'a bakma ve orada desteklemeyi önemsiyoruz. En azından şimdi böyle bir aracımız var ve sanki sosyalleşmenin kaybıyla, hani bizi bu dayanıklı kılan, hani bütün hareketi herhalde en dayanıklı kılan ya da sanatı, o sosyalleşme ve bir aradalık fikrinin bu kadar yıprandığı bir anda, hem Özgürlerin projesi, hem bu bizim program, hem Through the Window mesela, gerçekten bir araya getirmeye yönelik, o dayanıklılığımızı arttırmaya yönelik projelermiş gibi geliyor bana. Bu yüzden de mutluyum. Öyle. Aslında çark edilerek gezilen sergi fikri çok güzelmiş. Neden vazgeçtiniz? Keşke yapsanız onu. Özgürcan da buna heyecanlandı galiba. Şimdi o zaman hazır lafı attın tapaya. O yüzden oradan devam edelim. Özgürcan'dan devam edelim. Bilmeyenler için Transformative Arts for Activists projesi geçen yaz 45 günlüktü değil mi? Bir rezidans programı olarak bir böyle Kocaeli taraflarında bir yerde sanatçılar 45 gün boyunca ürettiler ve sonrasında da İstanbul'da Barınhan'da bir sergisi oldu. Bence bu serginin hem rezidans programının hem de serginin etkileri devam ediyor. Yani oradaki sanatçılara çok büyük bir katkı sağladı. Bir yandan da tabii şu güzel, yani rezidans programı deyince Türkiye'de genelde bu şekilde anlaşılmıyor. Sizin yaptığınız gibi anlaşılmıyor. Daha bireysel davetler üzerine ilerliyor. Siz orada aslında, hani ben de gelmiştim, ziyaret etmiştim 2 günde. Hep beraber ürettiniz. Herkes birbirinin işine dokundu. Herkes birbirinin işiyle emhal oldu. Ve sonunda da bu sergisini gördük. Tabii ki kötü bir döneme denk geldi sergi. Tam bu kapanma tartışmalarının olduğu zamandı. Ancak böyle uzun, hani şu andan baktığımızda hem bu rezidansın ve serginin nasıl bir etkisi oldu sence? Buradaki nasıl bir potansiyeli ortaya çıkardı Özgürcan? Ve mesela bunun yanında işte Kadıköy'de Yerdeğirmeni'nde Collier Art Space isimli bir inisiyatif açıldı. Bunun yanında biz argonotlar.com'da queer sanat üzerine yazmaya çizmeye devam ediyoruz. Hani bu alan büyüyor. Sence sizin yaptığınız çalışmanın nasıl bir etkisi oldu? Şu an nasıl bir yankı uyandırdı? Sen de bunlardan bahsedebilirsen çok güzel olur. Şöyle söyleyeyim aslında, yani böyle feminist mücadele bence bunu böyle çok iyi bir şekilde başardı. Yani kendi mağduriyetlerinin artık mağduriyetten çıkartıp onu bir mücadeleye döndürmeye başladıklarında, yani daha doğrusu feminist sanatçılar, kadın sanatçılar özelinden bahsediyorum.
o mağduriyetten çıkartıp kendi alanlarında mücadele alanına dönüştürmeye başladıklarında feminist hareket bunu çok güzel başardı kadın sanatçı olma durumunda. Queer sanatın da aslında, aktivist sanatçıların da aslında yavaş yavaş böyle bir yere evrilmesi gerekiyor ve böyle queer sanatçı olmanın da yavaş yavaş mağduriyetten çıkıp, işte alan bulamamaktan çıkıp yavaş yavaş kendi alanlarını, kendi mücadele yerlerini keşfetmeye başlamalarıyla güçlenmeye ve başkalarını da dönüştürmeye başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla yavaş yavaş artık kendi mücadelelerimizi verdiğimiz bir döngünün içerisinde kendi sözümüzü söyleyebiliyor oluyoruz gibi geliyor. Yani Colly Art Space'de Through the Window'da işte Ankara Queer adını unutuyorum şu anda, tam söyleyemiyorum. İşte Ankara Queer Sanatçı Programı da TAPA'da bunların örnekleri bence. TAPA yani direkt queer sanatçılar özelinde olmasa da aktivist sanatçılar özelinde de olsa oradan çıkan dinamik kendi içerisinde queer ve kendi feministti. Dolayısıyla oradan çıkan sanatçıların da bundan sonraki hayatlarında muhtemelen yani yer etmiş ve kendi kolektif süreçlerini geliştirmiş, kolektif süreçlerini başlatmış olur diye düşünüyorum. Çünkü mesela en basitinden işte Yağız şu an Olimpos sergilerinde, işte Eşref yıllardır mesela Zilberman'ın sanatçısı ama yani Zilberman'ın sergilerinde görüyoruz ve başka işte uluslararası sergilerde görüyoruz. Ama mesela Eşref'i son 3 tür işte queer dediğimiz sergilerde de aslında yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Yani orada o kanalını da kendine açmaya başlamış olduğu falan. Yani öyle başka yerlerden güçlendirebiliyor sanatçıları böyle programlar. Öyle. Çok teşekkürler. Bu arada tekrar hatırlatırım. Yani sorularınız varsa chat bölümünden yazabilirsiniz. Zaten sonrasında bir soru cevap yapacağız. Şimdi o zaman Arya'dan devam edelim. Arya Queer Fest'te çalışıyor. Tabii Queer Fest Türkiye'deki en uzun süreli queer sanat etkinliklerinden biri. Bunun yanında mesela sanatçılar için bir ağ oluşturdular. Bir online platform gerçekleştirdiler. Yani hep bahsettiğimiz gibi bu alan gittikçe büyüyor ve aslında dayanışma pratikleri de artıyor. Yani sen bu çalışmalardan biraz bahsedebilir misin? Yani Queer Fest şu an ne durumda? En son online festival yapmıştınız. Aynı zamanda bu sanatçı ağını kurdunuz. Bir yandan da mesela Pembe Hayat'ın YouTube kanalında önemli olduğunu düşünüyorum bu alanda. Bunlardan biraz bahsedebilir misin sen de? Tabii ki biz dernek olarak gönüllülüğün önemini her zaman altını çizmiş durumdayız ve aslında Queer Fest'tir, YouTube'dur, bu tür mecralardan sürekli o gönüllülüğü tutmaya çalışıyoruz. Biz en son bu yılın başlarında birkaç ay önce bir panel, bir forum düzenlemiş, bir etkinlik, bir konferans düzenlemiştik. Şimdi de eğer müsait olursa, eğer ki pandemi koşullarında eğer fırsatı bulabilirsek birçok Queer Fest 10. yıl etkinliğini yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde biz de farklı çözümler düşünüyoruz. Online dışında aynı zamanda fiziki olarak bu alanların da önemini bildiğimiz için mümkünse tercihimiz o yönde olacak. Ama biz onun dışında ayrıyetten Queer Sanatçılar Dayanışma Ağı diye bir internet sitesi açtık. Bu Queer Sanatçılar Dayanışma Ağı'nın temel mantığı da şuydu. Şimdi bu fiziksel alanların öneminden bahsettik. Fiziksel bir serginin önemi, hani mesela demin işte Tapa'nın projesinde 45 günlük rezidans olayında hani sanatçıların orada birbirine dokunması ve orada birbirlerine bir bilgi, bir tecrübe aktarımı yapması sanat için her zaman çok önemli bence. Ve biz de bunu online bir noktaya taşıyabilmek için Queer Sanatçılar Dayanışma Ağı'nı kurduk. Burada sanatçılar kendileri gönüllü olarak da yazabiliyorlar. Biz de iletişime geçiyoruz. Burada makalelerle, çevrim içi buluşmalarla, çevrim içi eğitim videolarıyla o bilgiyi, o görüşlerini, o hayat hikayelerini aktarmaktalar. Ve biz de bununla beraber zaten çok oral bir gelenek, Lubunya tarihini aktarmak, Lubunya bilgilerini ve tecrübelerini aktarmak. Özellikle Türkiye'de bu yine sansürden kaynaklı olaraktan bizim yazılı medyamız ve yazılı mecmualarımız az bulunur, az ulaşılabilir. Yani yeterince herkese yetecek kadar ulaşılabilir olmadığı için hep ne oluyor? LGBTİ bireyler, Lubunyalar sürekli bunu dille aktarıyorlar, sözlü aktarıyorlar. Hep sözlü bir tarih var. Bizim Pembe Hayat olarak, Queer Fest olarak, dayanışma ağı olarak yapmaya çalıştığımız şey bu tecrübeleri gerek video olsun, yani gerek sesli görüntülü kayıt, gerekse makale olsun,
bir şekilde bu sanat tecrübesini koruma altına almak. Özellikle bir benzeri pandemi durumu, bir benzeri sosyal birlikteliği nasıl desem hani engelleyecek bir durum olursa diye yine bir benzeri şekilde bu önlemi aldık. Bizim çalışmalarımız bu şekilde ilerliyor. Olayın yani bizim istediğimiz de Queer Fest olarak ya da dayanışma ağı olarak, Queer Fest'in açmış olduğu sanatçılar dayanışma ağı olarak bu şeyi elde tutmak. Bu nasıl desem hani bu güçlü zaten hali hazırda temeller üzerine kurulmuş bu güçlü sanat ağının dayanışmasının, bu Lubunyaların kendi içlerinde birbirleriyle kenetlenip bir şekilde sanat yarattıkları zor zor inşa edilmiş temelleri koruma altına almak. Çünkü dediğim gibi bu deminki bahsettiğim konuyla birleşiyor. Ana akıma ulaşılamadığı için burada Özgürcan'ın da dediği gibi Tapa'nın da yapmak istediği bir noktada hani kendi alanlarımızı oluşturup onları korumaya başlamamız lazım. Bu da bizim kendi yorumumuz oldu. Biz bu şekilde pandemi sürecinde bunu tercih ettik ve online bir şekilde bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Ama dediğim gibi festival fiziki olarak olan bir şey olacak ama dayanışma ağı bu iletişimi sağlamak için var. Ve bunun pardon bir saniye. Bunun güvenilir bir şekilde, ulaşılabilir bir şekilde yapılması bizim için en önemli şey o noktada. Çok teşekkürler. Aslında bu arada chat bölümünde bu ağın linkini de paylaşabilirsek çok güzel olur. Şu an elinin altında olan varsa. Aslında biraz da buna gelmek istiyordum yavaş yavaş. Hani geleceğe dair planlarınız ne? Bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz meselesine gelmek istiyordum. Ancak burada hani bir saate yaklaştık. Soru sormak isteyen varsa raise hand yapıp aşağıdaki yerden mikrofonu açıp sorabilir. Ben şu an bakıyorum var mı emin değilim. Ancak hani soru sormak isteyen varsa hemen yazabilir buradan. Dolayısıyla biraz geleceğe gelelim, gelecek planlarına gelelim. Yani siz bu LGBT sanatçıların, queer sanatçıların potansiyelini ileride yapmak istediklerini, bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Hem kurumsal olarak da cevaplayabilirsiniz. Yani şöyle şöyle planlarımız var diye de cevaplayabilirsiniz. Ancak hani daha genel bir görünüş olarak hani LGBT sanatçılar geleceğe nasıl bakıyor, bundan sonrasına nasıl bakıyor diye de sormak istiyordum. Özellikle sizin deneyimlerinizden. Aileme sizin planlarınız ne? Bundan sonrasına dair neler yapmak istiyorsunuz? Onları biraz anlatabilir misiniz? Açıkçası önümüzdeki dönemde yani yapmayı planladığımız şeyler deyince hani çok görünür olan şeyden bahsedeyim ve sonra hani kısacık da bunun perspektifi nereden geliyor ona değinmek isterim. Şu anda bu konuk sanatçı programında Ankara'da ağırlayamadığımız sanatçılarla biz sergi yapma hazırlığı içerisindeyiz. Yani en azından sergi vesilesiyle bir şekilde burayla buluşturma. Çünkü bu hani belki Yıldız aynı zamanda yani Ankara Queer Art'ın linkini paylaşırsa bu sanatçılarla derinlemesine görüşmeler de gerçekleştiriyoruz şu sıralar. Onları Türkiye'deki küratörlerle, sanatçılarla, araştırmacılarla eşleştirdik. Ve bir şekilde onların sanatta queer'i kendi işlerinde nerede teşhis ettiklerine yönelik söyleşiler oluyor. Ve bizim hani hem Türkiye'deki queer iş üreten ya da sadece iş üreten sanatçılar için de ilham olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü işte kimisi burada ses üzerine odaklanırken kimisi mimarinin queer potansiyelleri üzerine odaklanabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi de bu farklı farklı medyumların farklı queer potansiyellerini öne çıkarmaları açısından bizce muazzam. Ve bir şekilde onları işleriyle beraber hem de onların geldiği bir sergiyle ağırlamak şu an önümüzdeki planlardan bir tanesi ve hali hazırda Ankara'da artık o evi fiziksel olarak yaşanılır kılar hale gelmeyi planlıyoruz. Bunu yapmanın yani hani elbette Kaos bir hak savunucusu olan bir örgüt olarak elbette işte içinden geçtiğimiz hani dünyanın düzenine dair hani yani bir mesaj da elbette
hani içeren çalışmalar yapıyor ya da işte toplumun hani yapılarını, toplumsal grupların çatışmalarını vesairesini anlatan kimlikleri kendisini ifade etme fırsatı bulamayan kimliklerin ifade edebileceği alanlar da yaratmaya çalışıyor. Ama en nihayetinde bu sanat programıyla beraber yeni duyumlar yaratmaya ve yeni politik öznellikler ortaya çıkmanın potansiyellerini arıyor bu çalışmasıyla. Yani bu çalışma bir temsile indirgeme çalışması ya da sanatı aracı kılan bir çalışmadan ziyade tam da onun kendi potansiyeliyle biz queer'i, ki bence sanat için muazzam bir bileşke, queer'in ve sanatın bir aradalığı, bunun dilini oluşturmaya çalışan bir yola çıktık diyelim. Henüz çok yeni, işte 5. 6. yılımız. Umarım bunu devam ettireceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben de Ankara'da fiziki ortamda o rezidans programını ve sonrasında sergiyi görmeyi çok isterim. Özgürcan, o zaman sen biraz bahsedebilir misin bundan sonraki planlarınızdan? Mesela Tapa'nın ikincisi gerçekleşecek mi? Bunu sana kişisel olarak da sormak istiyordum zaten ama fırsat bulduk burada. Onun dışında genel olarak LGBT sanatçılar geleceğe nasıl bakıyorlar? Bundan sonrasında dair ne gibi planlar yapıyorlar? Biraz bunları anlatabilir misin? Ben bir LGBT artı sanatçı olarak geleceğe biraz umutla bakıyorum ama daha çok insana erişmemiz gerektiğini ve daha çok birlikte bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Yani birlikte toplana. Çünkü mesela önceden Onur Haftası sergileri vardı. İşte o zamanlar yine oranın sanat komisyonunda bilmem neydi bir şeyler dönebiliyordu. Şimdi o yok. Onun dışında queer sanatçılar nerede ne şekilde örgütleniyor? Bence queer sanatçılar olarak biraz örgütlenme ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Tapa olarak sorarsak da yani TAP'a biraz finansal olarak problem yaşıyor şu an. Fon bulması gerekiyor. Ama projelerimiz hazır. TAP'ı yani 2 yılda bir yapmak istiyoruz. 2 yılda bir residence projesi olarak hayata geçecek. Ama aradaki yıllarda da TAP'a atölyeyi planlıyoruz. TAP'a atölye dediğimizde daha çok sanatçıya ulaştığımız bir alan. Her gün, haftada bir gün ve bir gün tüm gün olarak yani 24 saat olarak tasarlanıyor aslında ve 3 sanatçı olarak. Her gün 3 sanatçı yani ayda 4 sanat, ayda 12 sanatçıya tekabül ediyor galiba doğru hesapladıysam. Evet 12 sanatçıya tekabül ediyor ve bu 5 aylık 6 aylık bir süreç olarak planlıyoruz. Ve dolayısıyla her gün 3 sanatçı birbiriyle de üretebilirler. Birbirinden farklı şekilde de üretebilirler ama birlikte aynı mekanda üretecekler. Biraz tüketim üzerinden falan da kurguladığımız, oradaki malzemelerin oraya alımı bilmem nesi falan da biraz kavramsal olarak belirlendi. Ama şu an böyle hepsini tek tek anlatmayayım ama hem Tapa Atölye hem de Tapa Residence olarak 2 şekilde yürümeye devam edecek. Çok teşekkürler. Bu atölye sürecinde dair bir planlamanız da çok güzel olmuş bence. Bu arada Yıldız çift bölümünden bahsettiğimiz konuların çoğunun linkini gönderiyor. Daha ileride de okumak isteyen, tekrar bakmak isteyen varsa oradan da bakabilir. Bunun yanında Özgürcan Onur Haftası sergilerinden bahsetti az önce. Onur Haftası Pride Komitesi'nin direkt sergisi değil ancak Onur Haftası'nda sergiler gerçekleştiren Sınırsız ekibi şu ana kadar hep karması grup sergileri yapıyordu. İlk kez bir solo sergi düzenleyecek. O da zaten Onur Haftası sergilerinden tanıdığımız bir isim. Şafak Şule Kemancı. Depo İstanbul'da olacak. 17 Haziran'da açılacak. Şu an bir bilgi bulamıyorsunuz web sitesinde. Ancak takip ederseniz muhtemelen bir hafta içinde burada da bilgiye erişebileceksiniz. Hepinizi davet etmiş olalım. Biraz sıkıldığımız için artık bu şeylerden Sınırsız ekibi de bundan muzdarip olduğu için bir açılış gerçekleşecek. Bekleriz siz de eğer İstanbul'daysanız. Şimdi Arya o zaman tekrar son sorumu da sana da ilettim. Yani gelecek planlarından biraz bahsetmiştin Queer Fest'in. YouTube'daki potansiyelini de bahsetmiştin. Yani siz bu işte dayanışma ağı, Queer Fest'in hem online'da hem fiziki alanda olması ve YouTube programlarınız yani size nasıl bir gelecek gösteriyor? Nasıl bir potansiyel var sence bu ileride? Hem dediğim gibi yani kurumsal planlarınızdan da bahsedebilirsin. Genel olarak neler düşündüğünden de bahsedebilirsin. Kurumsal planlarım dahilinde işte yani planlarımız kurumsal olarak şöyle yani işte Queer Fest dayanışma ağı ve Queer Fest'in devamlılığı çünkü biz Queer Fest'i bir toplanma noktası olarak görüyoruz. Hani işte bir sürü sanatçı
iş yapıyor. Bunlar üretim yapıyor ve bunların ulaşabilecekleri burada zaten bir avuç işimiz var. Burada hepsi yani topluyorsunuz. Burada bizi dinliyorlar şu an. Bizim en büyük isteğimiz bunun devamlılığı ve istikrarı. Çünkü eminim ki devam ettikçe, istikrarlı bir şekilde devam ettikçe biz bazı bariyerleri aşıyoruz. Benim kendi kişisel düşüncem queer sanat için gelecek nasıl olacak diye noktasında sosyal medyanın inanılmaz demokratik ve kapsayıcılık içeren alanları var. Ve bu alanların queer kimliklerce güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Yani mesela örneğin TikTok, işte ne bileyim hani Twitch, işte bunlar YouTube dışında bir sürü olan platformlar. Özellikle TikTok çok gelişen bir şey ve TikTok'ta halka çok iyi inilebilecek şeyler var. Bunun üzerinden ben şeye inanıyorum, yani sanat için aynı zamanda o sanatın yapıldığı yer, alan da çok önemlidir. Buralara ait projeler, buralarda insanlara dokunabilecek projeler, buralarda güvenli alanlar yaratılmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve bu alanlar yaratıldıkça bu alanlar demokratik olarak her ne kadar kendi uygulamaları olarak, mesela işte YouTube'un kendisi, işte TikTok'un kendi yönetimi falan, bunlarda ahlakçılık ve yine LGBT, queer kimlikleri bir hor görme konusu olsa da en azından dışarıdan gelecek sansüre dair belli başlı önlemleri var. Gene belli başlı, hiç yoktan iyidir noktasına bakıyorum. Ve burada şunu görüyorum. Ben örneğin Twitch yayınları kendim yapmaya başladığım zaman ya da işte TikTok'ta falan çalışmaya başladım, işte TikTok çekmeye başladığım zaman diyeyim. Hani oralarda çok büyük bir potansiyel var. İnsanlara dokunmak için. İnsanlara farklı kimlikleri göstermek için. O stereotipleşmiş renkli kişilikler kalıbından çıkmak için çok büyük bir alan açıyor bunlar. Ve ben de queer sanatın da sinema, şiir, klasik sanatlar dışında aynı zamanda buralardan, sosyal medyalardan da kendine büyük bir ses edineceğini düşünüyorum. Çünkü çok birebir bazı, yani mesela TikTok bence çok birebir bir iletişim sağlıyor. Bunları insanlar, özellikle sosyal medyayı benimsedikçe sanatçılar ve sanat, o üzerindeki stigma kalktıkça bunların daha büyük kitlelere ulaşacak ve bu ses güçlenecek. Ben şu an her ne kadar bu kadar medya sansürü olsa da üzerimizde, ana akım medyada sansüre uğrasak da insanlar işte dudakların cenginin ulaşması, bir sürü işte sanatçı var, Kübra'nın, işte Miss Yux'un falan, bunların hepsinin ulaşmasının en büyük şeyinde nedeninin, yani bu sosyal medyadaki bu alanları kullanabilir ve kendimize güvenli alanlar oluşturmamız olarak görüyorum. Kendimize bu güvenli alanları oluşturdukça, bunları korudukça ve bunların sınırları genişledikçe queer sanatta gittikçe popülerleşecek. Mesela şey demeyecekler insanlar, İşte bunlar niye böyle çıplak bedenler gösteriyorlar? Niye bunlar böyle yapıyorlar? Yani o noktada queer sanatın cüretkarlığı bence onun en büyük artısı olacak ve önümüzdeki bu artık baskıdan ve boğulmuş havadan sıkılmış insanlara çok farklı bir alternatif sunacak bence. O noktada tabii ki yaşadığımız durum ve politik atmosferden dolayı hani şunu çok tahmin edemiyoruz. Yarın ne olacak? Bir sonraki hafta ne olacak? Bir yıl sonra ne olacak? Bunları tahmin edemiyoruz. Ama bence istikrarlı bir şekilde çalışırsak, alan açma temelli çalışırsak, yeni alanlar üretme temelli çalışırsak daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde genişleyeceğini düşünüyorum bu sınırları. Çok teşekkürler Arya. Ben de TikTok'a yeni merak salmış biri olarak hemen takip edeceğim seni. Ve gerçekten oradaki queer görünürlüğün yani binlerce mi, yüz binlerce kişiye ulaşması, oradaki etkileşim bence de çok kıymetli. Türkiye'de pek bakılmıyordu TikTok'a ama böyle giderse TikTok alanındaki görünürlük, oradaki sanatsal çalışmalar biraz daha artacak gibi gözüküyor, senin de dediğin gibi. Şimdi kimse soru sormadı. En azından ben bir el kaldıran birini görmüyorum. Ancak burada bahsettiğimiz işte Through the Window vesaire gibi diğer çalışmalardan arkadaşlar da aramızda. Ben Ömer Tevfik'i görüyorum. Bunun yanında Boysa'nın evinden İbrahim de burada. Tabii ki müsaitseniz, konuşmak isterseniz. Hani sizin deneyimlerinizi de kısaca dinlemek isteriz. Bunun dışında sorusu olan var mı? Onu da tekrar hatırlatayım arada. Biraz böyle zorlamış gibi olacağım ama kendi deneyimlerin
anlatmak isteyen aramızdaki diğer arkadaşlar varsa onları da dinlemek isteriz. Ben Sanırım söz almak Ömer isterim. geldi. Tabii. Herkese merhaba. Keyifli bir sohbetti. Şimdi ben Through the Window'dan biraz bahsetmek istiyorum. Pandeminin başlangıcında tüm böyle o krizin içerisinde bütün planlarımızın, sergilerimizin ve işlerimizin iptal edildiği bir süreçte kendimiz için bir çözüm yolu arıyorduk. Ve Through the Window aslında tam da bu sırada ortaya çıkan bir proje. Türkiye'li ve Hollandalı queer sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz ve 24 Haziran'da online sergimizi açacağız ve yakın süreçte de Eylül ayında muhtemelen Collier Art Space ve Karşı Sanat'la beraber ilk fiziksel sergimizi hazırlıyoruz. Açıkçası bana yaşadığım son 2 yıl dayanışmanın ve işbirliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ve Özgürcan'ın söylediği gibi hakikaten daha fazla diyalog kurmaya ve birbirimizi görmeye, birbirimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bu bağlamda bugünkü konuşmayı da oldukça verimli buldum. Hepinize teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ömer. Başka söz almak isteyen, soru sormak isteyen yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Ben bütün gün süren etkinin tamamını takip edemedim. Ancak takip edebildiğim kadarıyla çok verimli oldu benim için de. Bazen şey gibi geliyor, yani bu konuları açmak, hep aynı şeyleri mi konuşuyoruz, aynı şeyleri mi tartışıyoruz gibi rahatsız olabiliyorsun bazen. Ancak bunları Özgürcan'a dediği gibi devamlı konuşmak gerekiyor, devamlı tartışmak, bir arada olmak gerekiyor. Yoksa yani Türkiye'deki durumda, genel durumda, atmosferde umutlu bir atmosfer değil. Ancak yani ne zaman oldu ki bizim için bunlar? Her zaman aslında o kendi potansiyelimizi, kendi umutlarımızı kendimiz çıkarmamız gerekiyor. Bütün konuşmacılarımıza çok teşekkür ederim ben de ve organizasyonu yapan Kaos Geli ve benim eski evim Susma platformuna da çok teşekkür ederim. Ben şimdi yavaş yavaş Yıldız'a bırakacağım sözü tekrar. Çok teşekkür ederiz herkese. Çok aslında medyadan yayıncılığa ve sanata çok doyurucu bir gün geçirdik ve hepimizin aklına çok yeni fikirler de geldiğini görebiliyorum. Daha fazla uzatıp yormayalım. Ben konuşmayı kabul eden, moderasyonda yer alan ve burada bizleri dinleyen herkese teşekkür ederek bundan sonra da anladığım kadarıyla chatten de gelen taleplerle sanırım bu tarz buluşmaları daha sık yapmamız gerekecek. Ve daha sık bir araya gelerek birbirimizden öğrenmek, birbirimizi dinlemek, dertleşmek, sohbet etmek hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın diyeyim. Susmadan Alican bir şey demek ister misin? Yani cumartesinizi ayırdığınız için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Şu an 37 kişiyiz. Onun dışında ben de kendi adıma ve Susma adına Kaos'a teşekkürlerimi sunmuş olayım ve katılan herkese. Böyle şimdilik.